Arkadaşlar süspansiyon ayarları 4 kuralıyla gittim ben. Bütün ayarlar 4'te. Şimdi size onları anlatacağım birazdan. Nasıl hepsi 4 kuralıyla gittik. Gayet rahat. Dediğim gibi bu ayarları ben 2500 kilometreden sonra amortisörler rahatladıktan sonra yaptım. Çünkü 2500 kilometreye kadar olan ayarları zaten videosunu çekmiş, anlatmıştım. Onu da sağ üstte linkini koyarım. 2500 kilometre öncesi ayarları. Şöyle bir durum vardı. Motosiklet garip bir şekilde ilk geldiğinde amortisörleri çok sertti. Siz de biliyorsunuz. Aldığını sürüyorsunuz tabi. Acayip sertti amortisörler. Çok rahatsız gelmişti. Tangur tungurduk. 2500 kilometreden sonra amortisörler alıştıktan sonra yeni ayarlar istediğini fark ettim. En son ayarlarımı da yaptım. Onları da şimdi size anlatacağım. Herkese selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce 2500 kilometreye kadar kullanım amacıyla bir amortisör ayarı yapmıştım. Sağ üst tarafta onun da linkini bırakacağım. O videonun linkini. Şimdi 2500 kilometreden sonra amortisörlerimiz bir nebze çalışmasıyla birlikte tabii ki rahatladı. Bu rahatlıkla birlikte yeni bir amortisör ayarı istediği için kendim bir ayar yaptım. Kendi ayarlarımı sizlerle paylaşacağım. Tabii amortisör ayarlarından önce lastik basınçlarından da bahsetmek istiyorum sizlere. 4700 kilometrelerde motosikletimiz, bu kilometreye kadar edindiğim tecrübeye göre ön lastiğin basıncını 30 psi yaptım. Arka lastiğin basıncını da 32 psi olarak kullanıyorum. Tabii ki bu yolda. Arazi şartlarında offroad'da ön arka 28 psi kullanıyorum. Şimdi size amortisör ayarlarına girmeden önce bir not daha söyleyeceğim. Artçılı kullanım ve arka çanta, yan çantalar yüklü kullanım içinde bir ayardan bahsedeceğim sizlere. Ön amortisör preload ayarımız, ön yükleme ayarımız 4 kademe olacak şekilde ayarladım ben. 4 çizgi. Buradan sayarsanız 1, 2, 3, 4. 4 çizgi olarak ayarlayabilirsiniz bunu. Compression and tension ayarlarımızda gene 4 kademe olacak şekilde ayarladım. Üst taraftan düz tornavida yardımıyla ayarladığımız compression and tension ayarlarında şöyle göstereyim. Şuradan ayarladığımız düz tornavidayla. Bunu da 4 kademe olarak ayarladım. Nasıl 4 kademe yapıyoruz? Saat yönünün tersine sola doğru sonuna kadar gittiği yere kadar çeviriyoruz. Dayandığı noktayı sıfır noktası kabul edip sağ tarafa doğru 4 tik çeviriyoruz. Sol sağ aynı eşit şekilde 4 tik yaptım bunu da. Ön amortisör yüklü kullanım içinde ayarımız. Sadece compression and tension 4 tik yaptığımız ayarları gene saat yönüne doğru 4 tik yerine 6 tik yapıyoruz. Bu ayarda yüklü kullanımda yeterli gelecektir. Arka tarafta arka amortisör ayarımızda 4 diş olacak şekilde saat yönüne doğru, sağa doğru şuradaki çarklarımızı sağa doğru çevirerek 4 diş olacak şekilde ayarladım. Şu şekilde 4 diş. Arka amortisörün tension ayarı biliyorsunuz o alt tarafta bulunuyor. Bunu da saat yönünün tersine doğru gittiği yere kadar çevirip dayandığı noktayı sıfır noktası kabul edip sağa doğru 4 tik çeviriyoruz. 4 tik çevirdikten sonra bunun ayarı da tamamdır.
Eğer artçılı kullanım, artçınız çok ağırsa ya da top case, yan çantalar yüklü kullanacaksanız motoru 4 tik yerine 10 tik saat yönüne doğru çevirebilirsiniz.